İstanbul'u fethetmesiyle Orta Çağ bitmiş ve yeni bir çağ başlamıştır. Bu yüzden tarihte çağ açıp kapatan hükümdar ve Grand Turco olarak da bilinir Fatih Sultan Mehmet Han. İkinci Mehmet, küçük yaşta öğrenim hayatındaki asi davranışlarından dolayı eğitimini babası Sultan II. Murat tarafından görevlendirilmiş, disiplinli ve otoriter yapısıyla devrin alimlerinden biri olan Molla Gürani'den almıştır. Molla, II. Mehmet'e edebi cümlelerle eğitimin önemini anlatmış ve onun hırçın davranışlarının üstünden gelmeyi başarmıştır. Ve yine devrin alimlerinden Akşemseddin'den de din ve felsefe eğitimi almış olup uzun sürede Akşemseddin'i baş danışmanı olarak yanında tutmuştur. Avrupa tarihine ve Yunan filozoflarının hayatına dair eğitimler almış ve bu eğitimler kendisinin kültür seviyesini oldukça arttırmıştır. Arapça, Farsça, İtalyanca, Yunanca, Latince, Sırpça, Slavca, İbranice dillerini öğrenmiş, Topkapı Sarayı'nda da bu bilgiler belgelendirilmiştir. İkinci Mehmet 2 yaşındayken süt ninesi ve ağabeyi Alaaddin Ali ile birlikte Amasya'ya gönderilmiştir. Büyük ağabeyi Ahmet'in erken yaştaki ölümüyle 6 yaşındayken Rum Sancak Beyliğine atanmıştır. Bu olaydan sonra Alaaddin ise Saruhan Sancak Beyliğine atanmıştır. 2 yıl sonra babası Sultan II. Murad'ın emriyle ağabeyi Alaaddin ile yer değiştirmiş, Saruhan Sancak Beyi olmuştur. II. Murat'ın Anadolu'daki isyanları bastırmak için hareket etmesinin üzerine oğlu II. Mehmet'i Edirne'ye çağırmış ve tahta oturtmuştur. II. Mehmet, Osmanlı Devleti'nin en küçük yaşta tahta geçen padişahı olmuştur. II. Mehmet'in ilk tahta çıkışı olarak da sayılmıştır. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa II. Mehmet'in İstanbul'u fetih planları olduğunu öğrenmiştir. Bu durumun kendi mevkisini tehlikeye atacağını düşünmüş, II. Murat'tan tahta dönmesini istemiş, bununla kalmayıp Yeniçeri ayaklanmasını başlatmıştır. II. Mehmet ve onu destekleyen Zanos Paşa, Şihabettin Paşa da iktidardan uzaklaştırılmıştır. II. Mehmet tekrar Manisa'ya gönderilmiştir. Manisa'da olduğu süreçte Arnavutluk seferlerinde görev yapmıştır. II. Murat'ın vefat etmesiyle ikinci kere tahta çıkmıştır. İkinci kez tahta geçtikten sonra çocukluğundan beri hayali olan İstanbul'un fethiyle ilgili çalışmalara başlamıştır. II. Mehmet bu düşüncesiyle yıllardan beri süregelen Türk birliğini bozmaya çalışıp Haçlı seferlerini düzenleyen Bizans İmparatorluğunu ortadan kaldırmayı amaçlamış ve Anadolu'da merkeziyetçi bir imparatorluk kurmak istemiştir. II. Mehmet İstanbul'u fetheden padişah olarak tarihe adını yazdırmıştır. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in müjdelediği kişi Fatih unvanına sahip olmuştur. Mehmet, o dönemin Avrupa'sında Grand Turco yani Büyük Türk olarak anılmış, çağ açıp kapatan hükümdar olarak tanınmıştır. II. Mehmet 1481'de Anadolu'ya sefere çıkarken hastalanmış, ordugahta yaşamını yitirmiştir. Ve son olarak cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın tarihe geçen 2 sözünü söylemek istiyorum. Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın ya ben seni alırım. Baykuştan pervamız yok. Biz şahinler sürüsüyüz.